Sevgili arkadaşlarım, bazı kardeşlerimizin YDNA haplogruplarının R1B çıktığı zaman moralinin bozulduğunu ve acaba ben Ermeni miyim vesaire miyim gibi evhamlara kapıldığını görüyorum. Sizin için güzel araştırma yaptım. Tabi bundan sonra sizin de kendi araştırmalarınızı yapmanızda fayda var. R1B'nin alt dalı L754'ten başlayarak R'ye 13-204'e kadar gelen bu mutasyonları inceleyelim. Bakın burada ilk önce bunun kaç yıl önce oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. 14.053 ya da 14.054 yıl önce oluşmuş. Neyse ve baktığımızda ilk Kazakistan'da bir kişide görülüyor arkadaşlar. Kazakistan'da Kuzastan Oblast'ında bir Kazak'ta ve Ancient DNA olarak bulunuyor. Ya bunlar efendim belki şeydir diyeceksiniz. Andronova veya Afasinova. Fakat yaşadıkları yerler ve bugün bakın Rusya'da Altaylı bir Türk'te yine Rusya'da çıkıyor. Tatar arkadaşlar bakın tat diyor Tatar ve Ukrayna'da bir birey de çıkıyor. Yine bu alt dalların biraz daha aşağısında bir Kazakistanlı antik örneği daha Pavlodar Oblast'ında görüyoruz. Şimdi daha sonra ilginç bir şekilde bugün onlar bakın H yazanlar Ancient'lar ama bugün yaşayan insanlarda bir tane Çin'de yeni bir örnekmiş hatta. Bakalım ne diyecek? Çin'de Shanxi eyaletinde yaşayan bir kişi. Yine Çin'de Liaoning eyaletinde ve Moğol bir bireyde. Yine Çin'de Neyi Mongol denilen bölgede yaşıyor. Bu da Moğol büyük ihtimal ve Moğolistan'da bir Moğol bireyden alınan R1B'nin bu alt dallarını görüyorsunuz. Bakın daha altta TMRC en son ortak atası 1000 yıl önce olan yani 1000 yıl önce bir mutasyona girmiş olan kişilerin olduğunu görüyoruz burada ve hızlı bir şekilde yine aşağı doğru inersek Rusya'da Kazakistan'da, Çin'de özellikle gördüğünüz gibi bunlar Moğol bireyler bol miktarda bulunduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yine ilginç bir şekilde aşağıda bir Ukraynalı kişiyle bir de Rus bir Tatar'ın aynı babadan geldiklerini aslında dedeleri belki kardeşti veya 3 nesil önce birinin Tatar birinin Ukraynalı diye gözüküyor. Siz yani buradan ne anlayacaksınız? Bu haplogrubu sahip olanlar aslında Türkik özellikli Orta Asya'da o gün ya da biliyorsunuz Yakutistan'da, Tuva'da İskitler oluşmuştu. Onlarla alakalı olan ve Türklerin etnogenezinde yer alan gruplar. Biz bunlara Hint İrani ya da Hint Avrupalı dememiz bugünkü örneklerin üzerinden baktığımız zaman bence imkansız ve gördüğünüz gibi Çin'de çok sayıda birey var. Daha eski bir şeye geldik. Tabii bu ağaçtan okumayı bilmeniz gerekli. 5300 yıl önce oluşmuş bir şeyde. Burada bir Rusya'da Baden-Württemberg'de bir kişi vardı ve 3 tane aynı Karaçay-Balkar türkünün gördüğünüz gibi R haplogrubunu görüyorsunuz. Bu Rusya'da çıkanların büyük kısmı büyük ihtimal ne arkadaşlar? Türkiye kökenli adamlar ve Çin'de bir tane antik DNA bulduk yine. Sincan'da yani Doğu Türkistan'da yine Çin'de Mandarin Chinese konuşuyor ama ilginç bir şekilde Han Chinese değil Mandarin Çincesi konuşan bir Çinli ve baktığınız zaman çok sayıda Pakistan örneği ve Hazar örneği görüyorsunuz. Afganistan tabi zor durumda olduğu için gönderemiyorlar bunları. Diasporada olan kişilerin yapabilmesi lazım. Ve bu Hazaraların Hazara denilen bir Farsça dili var. Fakat bunların Cengiz Han'ın bakiyesi olduğu düşünülüyor. C2 haplogrubu %5-6 oranında. Fakat 3.8 oranında Q haplogrubu, N1 haplogrubu 5 civarında var. İlginç şekilde Çinlerde bol miktarda bulunan O haplogrubu var. Bu Hazaraların ben çoğunluk Moğol ve Türk ama bir kısımda İran özellik var. Dilleri Farsça olan asimile olmuş bir grup olduğunu Afganistan'da yaşayan ve Pakistan'da yaşayan ve Rusya'ya bastığımızda hep Tatar çıkıyor arkadaşlar. İlginç bir şekilde Bağdatlı birinde var. Arap belki de atalarından biri Türktü. Yine Adanalı Allah'ın adamı bir kardeşimiz ve
Gansu eyaletine geldik artık. Gansu eyaletinde. Bakın bu Çinli ile bu Tatar da aynı baba soyundan geliyorlar. Bir tane Özbek de var. Yine Rusya'da ne oblastı burası bilmiyorum da Tatar bir de Ha yazıyor gördüğünüz gibi. Bu HA da yazan bildiğin orijinal Çinli Han Çinlisinin baba soyu. Demek ki R1B çıktı diye de direkt gemileri yakmıyoruz. Şu dağlama baktığınız zaman bu RM478 R1B'nin mutasyonu olan kardeşlerimiz hiç üzülmesinler. Siz de Safkan Türk değilseniz bile %100 babanız Türk.